Evet, Bridget'ta restorasyon vlogu devam ediyor. Şimdi kaportacımıza geldik. Göçükçüden sonra arabanın tamponlarında ince işler vardı. Bir de boya işlerinden önce sökülüp ayarlar yapılacak. İçeri giriyoruz. Bu arka çamurluğun rengi hep bir donuk, bir kötü diyorduk. Şimdi önce söküldü. Hani daha önceden bir kaza bir şey var mı diye baktık. Neyse ki kötü çıkmadı. Sökmüşken de bir ince zımparayla bir rengini toparlamaya çalışacağız. Şu çıta daha önce yapıştırmaydı. Kopçaları yerine biz şimdi yeni kopçalarını alıp öyle takacağız. Bu da doğru düzgün olacak. Bakın buradan bakınca boyanın donukluğunu daha bir net görebilirsiniz. Şu tarafa nazaran bir donukluk var. Evet, sökmüşken bu GT'nin ipini tutan ayakların bir tanesi arkada gözüküyor. Böyle bir eğilmiş gibi. Şu. Bunun da ayarı düzeltilecek, biraz öne geri alınacak. Bu arada göçükleri de düzeltildi arabanın, onları da size göstereyim. Evet, arka tamponu sökünce ufak bir ortasında vuruk çıktı. O da sanırız o soldaki çıkıklığın sebebi oydu. Ona da müdahale ettik. Oturduğu yer geri alındı eski haline. Bu egzoz daha önce de size göstermiştim. Uçlarını sevmiyorum diye. Kazanda sıkıntı yok. Kazanı tutacağım ama bu uçlar daha modern, yeni tipe çevrilecek. Bu sonradan takılan logo sökülecek. İnşallah boyaya hasar vermeden sökülmesi lazım. Eğer sökülürse ve boyada da bir şey olursa mecbur bagajı boyamamız gerekecek gibi gözüküyor. Zaten bu iki kanat montaj deliğindeki pastan dolayı biraz rahatsızlığım vardı. Belki bagajda o yüzden boyanması gerekebilir. Selam arkadaşlar. Bridget'ın restorasyonunda ikinci haftaya girdik. Şu an arkamda boya atölyesinde yapılan işleri size göstereceğim. Evet, kaportada söküm işlerinden sonra geldi boya atölyesine. Şu arkadaki bir logo vardı, GT'ye benzeyen, orijinal olmayan. Onu çok şükür hiçbir iz bırakmadan, çizik bırakmadan düzgünce sökebildik. Şu arka çamurluğu birkaç kere söyledim, hatırlarsınız. Rengi çok donuktu, parlamıyordu. Onu ince bir zımpara üzeri sağlam bir pastayla ustamız kendine getirdi. Çok şükür oradan da bir masrafımız çıkmadı. Boyanan parçalar, arka GT kanadı, ön ve arka tamponlar burada. Kanadın üzerindeki bütün o önceki sigara yanıklarından olan ezikler güzel dolduruldu, tadilatı yapıldı. Ön arka tamponda zaten ciddi bir sıkıntı yok ve ufak çatlaklar vardı. Bunları da ustamız hallediyor yavaş yavaş. Genel olarak her şey güzel gidiyor. Birazdan araç döşemeciye gidecek. Evet arkadaşlar, sıra geldi. Belki aracın en yorgun, en sıkıntılı yerlerine, yani döşemelerine. Bekar oto döşemeye geldik. Ramazan ustamız, Mehmet ustamız burada ilgilenecekler. Yıllardır hep araçlarımızı onlara emanet ederiz. Güzel olacak inşallah. Şöyle yakından da size göstereyim. Evet, yurt dışından, İtalya'dan özel bizim için hazırlanarak gelen derimiz. Buna resmen dokunmanız lazım, yumuşacık, çok güzel oldu. Orijinal derimizle tonları birebir. Şu an gördüğünüz ton farkı bu eski derinin biraz yıllanmışlığından dolayı. Arada 20 yaş var tabi. Ama olması gereken orijinal hali bu. Bu üstteki M şeritlerini nasıl yapacağız diye düşünürseniz de ustamız sağ olsun birebir M renklerini de hazırlamış. Onlar da ufak ufak ince ince toplanırken geri konacak yerine. Bu da alkantaların yenisi. Eski haliyle yıllanma farkı var. Bu da orijinal hali. Orijinale dönecek. Kapılarımız burada. Arka pandizot burada. Maalesef bizden önce kötü kaplanmış, orijinal olmayan bir malzemeyle. Bunu da yenileyeceğiz. Ufak ufak kapıların arkasındaki işte bu kopçaları falan yapılacak. Orada kötü montajlar vesaire olmuş. Yani içini bu dükkandan tertemiz ilk günkü gibi alacağız inşallah. Evet, yine sanayideyiz ve boya işlerimiz bitti. Ön tampon boyandı, arka tampon boyandı. Arabanın geneline bir pasta atıldı. Bu lipler ve arka kanadı en son tüm işleri bitince yapacağız. Şimdi sağdan sola giderken zarar görmesin, alçak kalmasın diye. Ama rengi güzel tutturdu ustamız sağ olsun. Tampondan gayet memnunum, görüntüsü falan çok güzel. Arka tampon da boyandı. Onu da göstereyim size.
Bu alttaki difüzörü mat siyah boyadık yine. O da kötü durumdaydı. En vahim boyanması gereken parçalar boyandı. Bütün şu köşelerdeki yaralar falan gitti. Evet, şimdi tekrardan öğlen araç Askar'a geri dönecek. İkinci parti bir sipariş ettiğimiz ürünler var. O parçalar da takılacak. Ondan sonra artık döşeme ve jant kalıyor inşallah. Evet, kaporta işlerinden sonra tekrar Askar'a döndü aracımız. Gelen parçalar vardı. Onlar şimdi takılacak. Üçümüz burada. Ön ve arka tamponlar boyandı. Bu difüzör boyandı. Egzozu demin söktüler. Onun son susturucusunu siyah boyamak istiyorum. Başka rötuşlar yapıldı bazı yerlerine. Ön tamponu da şöyle göstermiş olayım. Boyanınca British Racing Green gayet güzel bir renk olduğunu çıkarıyor ortaya. Bunun iç kaplamaları bekliyoruz. Bu alttaki korumalar eksik. Onlar henüz gelmedi. Bunun ne markaymış egzozu ya? Son gelen partide arka bagaj logosu, sol tarafın davlumbaz kaplaması, burada el freninin tabancası, işte o küçük düğmeler, kapılardaki düğmeler, bunlar kromdu, orijinal siyahı geldi. Cam fitilleri kötüydü, fitiller geldi. Bu metal parça var, hava filtrenin yanını tutan, o eğilmiş, bükülmüştü, onu düzelttik. Bir parti, bunların üzerine bir parti daha, 3-5 bir şey daha bekliyoruz. Şimdilik güzel gidiyoruz. Evet, yine Askar'a geldik arkadaşlar. Malum bu restorasyon işlerinde her zaman sürprizler olabiliyor. Bu arka camın fitillerini değiştirirken söktük, bir baktık ki camın altında paslı yerler çıktı. Bunları da maalesef yeniden boyaya gidip tedavi etmemiz gerekecek. Büyük ihtimalle şu kuşağa kadar 2 çamurlukta sağ ve sol boyanması gerekecek. Geç oldu ama hiç olmazsa fark ettik en azından. Evet, gelmişken döşemelerimizin de bir durumuna bakmaya, yine Beker Oto döşemeye geldik. Şu an bir tane köşe parça soyulmuş. Burada süngerinde duruyor. Bir yandan Ramazan ustamız şablonları kesiyor alkantarımızın üzerinden. Birkaç güne deri işleri de başlayacak. Evet, aracımız yine boyahaneye döndü. Geçen gün fitilleri sökmek için camı çıkardığımızda bunun altında bir pas bulduk. Maalesef biraz tadımızı kaçırdı. Ama kazıktan sonra baktık ki fazla altına işlememiş. Yüzeysel bir tamiratla tekrar eski haline geldi. Boyası da üzerine atıldı. Yarın yine servise geri dönecek kalan işlerinin devam etmesi için. Evet, bugün de Öz Saygılı Jant'a geldik. Jantlarımızın CNC işlemleri bitti. Bu kenarlarının renkleri vuruldu. Üzerine en son bu aşırı parlaklığı gitsin diye bir yarım mat vernik uygulayacağız. Onun da kıvamını beraber karar verelim dediler. Ben de geldim o yüzden bakmaya. Ama şu ana kadarki netice nefis. Evet, ustamız ilk kat mat verniği vuruyor. Yarım mat bir karışım seçtik. Bakalım nasıl olacak. Evet, yine Askar BMW'ye döndü arabamız. Bu paslarımız vardı şu camların altında. Onları tedavi edip fitillerini tazeleyip arka camlar takıldı. İncik boncuk diğer parçaları eksikleri geldi. Kule gergimiz boyaya gitmişti. Şimdi onun somunları takılıyor. En sonunda buraya M logosu gelecek. Bu kaput altı aydınlatmamız yeni geldi, takıldı. Şu metal parça, belki hatırlarsınız, ezilmişti kenarları. Bu yenilendi. Motorun içinde şu an kozmetik olarak her şeyi aşağı yukarı tamamlamış bulunuyoruz. Kule gergisini de takacağız birazdan. Tam takır olacak inşallah. Evet, yine Askar'dayız. Jantlarımız
Özsaygılı'dan geldi. Bütün uğraşlarımız ardından CNC yapıldı. Yazılar CNC makinesinde yeniden açıldı. Üstüne en son bir de mat vernik attık. Yarı mat. Öyle olunca da bu fabrikasyon görüntüsüne yaklaştık. Hem altından metalikliği çıkıyor hem de hafif bir donukluk veriyor. Aşırı parlaklığını alıyor. Uğraştık ama bizce tam kıvamını tutturduk diye düşünüyoruz. Mesela bu jantın üzerindeki motorsport yazısı çok silik hale gelmişti. Onu tekrardan CNC ile açtırdık. Daha sonra geneline CNC yapıldı. Çemberine, içine, dışına, her yerine. En sonunda da gördüğünüz neticeye ulaştık. Öncesi ve sonrası yaptığımda herhalde en büyük fark jantlarda olacak araçtan sonra. Şu araba bitmedi. Evet, yine sanayideyiz. Bu sefer karlı bir gündeyiz. Döşemelere bakmaya geldik. Bana hep soruyorsunuz neresi diye. Şu yukarıda yazan Bekar Oto döşemeye geldik. Telefonu falan her şey var orada. Şimdi arka koltuklar bitmiş sanırım, ona bakacağız. Ustamız arka koltukları sırtlarını bitirdi bile. Gördüğünüz gibi birebir yeşili tonunu tutturduk. Hafiften bu gevşeklik payını da bırakıyoruz. Çünkü bütün BMW'lerin arka koltukta bu hafif pay vardır. Öyle çok gergin değildir. Birebir fabrika görünümünde oldu bu sebepten. Alkantaramızın da rengi tuttu. Çok güzel. Arkadaşlar, restorasyonumuz devam ediyor ve hepinizin tanıdığı İskender ustamıza geldik. Bridget arkada. Merhaba. Egzoz uçlarını düzeltecek. Yapabilirsek. Senden iyisi mi var abi yapacak? O DTM tarzı çıkık vardı, onları düze çevirecek normal erkek işine. Ustamız burada çalışıyor. Size ufaktan yapılacak işi de tarif edeyim. Evet. Bu arkadaki DTM uçlar, yani eğrik olan uçlar düze dönecek. Normal E36'lardaki gibi. Bu esnada arka kazanı da siyah boyadık. Arkadan bakınca böyle krom parlıyordu, far vurunca çok çirkin duruyordu. Sadece uçlarımızın işi kaldı. Onları da İskender halledecek bugün inşallah. Arka koltuklarımız bildiğiniz gibi kaplandı. Sırtı da. Bu da önlerimiz. Üstündeki eski derileri çıkınca bu süngerleri bu halde gözüküyor. Süngerlerin çoğu iyi durumda. Tabii bir iki tane ufak yırtığımız var. Şu gördüğünüz gibi oralara yeni sünger uygulanacak. Ama onun dışında yaşına göre çok perişan halde değiller gibi gözüküyor. Arkada da arka kapakları var. Şöyle size çıkan derileri de göstereyim. Arabanın orijinal 95 yılından beri, yani yaklaşık 23 yıllık derisi. Alkantarasıyla. Diğer parçalar da burada. Bir yandan ustamız yeni derileri dikiyor. Kenarda M şeritleri yapıldı. Bu yeni koltuğun altı, minder kısmı. Yanda alkantaraları var. Oraları yapılıyor. Ufak ufak. Bu da biten arka minderimiz ve arka sırtlıklarımız M şeritleriyle falan. Burada inşallah son haline kavuşacak. Henüz döşemeler yapılmamış halini bir göstereyim size. Evet. Gördüğünüz savaş alanı tertemiz pırıl pırıl olacak. Arka pandizot kaplanacak. Onun rengi solmuştu. Kapıların tırnakları kötüydü. Onlar düzeltiliyor. Döşemeler yenilenecek. Kapı döşemeleri, direksiyon, vites topuzu,
El freni, içinin pisliği temizlenecek. Halıları havalandırılacak, biraz havasız kalmış. Gördüğünüz gibi buralarda falan hep kirler, pisler var. Şu arka halının altında burada biraz bir ıslaklık var. Burayı bir havalandırmak gerekecek. Yani zamanında herhalde sunroof'tan almış. Bu karbon trimler yapıştırılacak yerine. Bunun aynı şekilde kapağı yeri yapıştırılacak. Ya burası son düzlük. Buradan çıktığında inşallah bir arabaya benzeyecek. Evet, yine arabamıza bakmaya geldik. Sonunda arabamız bekar oto döşemeye geldi. Son düzlükteyiz artık arkadaşlar. İş bitmek üzere. Burada bütün eksikleri yapılacak. Buraya gelmeden önce bildiğiniz gibi İskender ustamız egzoz uçlarını düzeltti. Bunlar eskiden böyle eğimli DTM ucuydu. Şimdi düzgün normal BMW tarzına döndü. Aynı zamanda bu arka susturucuyu siyah boyadık. Ben onun krom olmasını sevmiyorum. Çok parlıyor. Ve daha bir böyle gizli saklı oldu. Temiz oldu. Uçlar da tertemiz oldu. Evet, yine sanayideyiz. Bugün CSL'de hava güzel diye çıkardım. CSL'le rigid'ımıza bakmaya geldik. Döşemecide hava güzel diye dışarı çıkardık. İçinde bazı nemli kalmış yerler vardı. Hani güzel havada daha rahat kurur diye. İçinde göstereyim size tam sökükken. Size öbür taraftan da göstereyim. Evet, asıl bakın burada hafif gördüğünüz ıslaklık. Araba zamanında bir yerden su almış. O suyu buradan tahliye etmeye çalışıyoruz. Hala içi savaş alanı gibi ama en pis, en zor kısım şimdi yapılıyor. Derilerin de ön koltukları dikildi, onları göstereyim size. Henüz araca geçmeden önce kılıf şeklinde burada hazırlar. Yakında koltuğun üzerinde de göreceksiniz. Arka sedirimiz ve arka sırtlığımız da burada. Çok güzel oldu ama. Bakın bu öndeki ileri geri giden küçük parçanın çıkıntısı bile yekpare. Aynı parçayla geliyor. Dikişlerinin tonu, rengi. Seçtiğimiz dikiş rengini de görebiliyorsunuz. Bu da kafalıkların şablonları. Meşhur E36M3'ün bu enteresan formdaki Vader lakaplı kafalıklarının bu da kalıpları. Onlar da herhalde bugün akşam ya da yarına kadar aracın koltuğun üzerine geçecekler. Evet. Dünden bu yana daha da söküldü içi. Taban halıları kaldırıldı. Ne var ne yok görelim diye. Bakın şu halıların altını açtık. Oralarda bazı nemler vardı. Onlar iyice havalansın. Altında da başka bir kusuru var mı bakalım dedik. Bir de koltuk ısıtmaların kabloları düzgün mü değil mi onları da kontrol edelim dedik. Isıtma çalışmıyordu çünkü. Arabamızın içi hala sökük. Çünkü daha işlemlere devam ediyor. Ama ben size asıl bu işin perde arkasını biraz göstermek istiyorum. Sadece derileri kaplamakla değil, aynı zamanda koltuk mekanizmalarını da elden geçiriyoruz. Mesela bir koltuk sırtı burada boyandı. Onun dışında mesela arka koltukların katlama mekanizmasının tutamaçları falan, onlar pırıl pırıl boyanıyor. Burada mesela koltuğumuz geçirilmek üzere. Bütün bu baz boyandı. Gördüğünüz bu kemer tokasının kırmızısı solmuştu. Bu kendine geldi. Bütün bu aşağıda gördüğünüz aparatlar eskiden paslı, eski, kırık haldeydiler. Onlar da ustalarımız elden geçirdi. Yani olay sadece deriden ibaret değil. Bütün altı şu an yayları, keçeleri, her şeyi sıfırlandı. Koltuğu her anlamıyla, her şeyiyle yeniliyoruz. Döşemesi sadece gözüken kısmı. Peki bu kadar uğraştığımda ne oldu diyeceksiniz. Size bir tane bitmiş yolcu tarafını gösterebilirim. İlk koltuğumuz, ön koltuğumuz bitti. Yolcu tarafı. Derisiyle, alkantarasıyla, özel dikiş rengiyle, her şeyle kusursuz oldu. Ustalarımız uğraştılar ama uğraştıklarına değdi. Burada da mesela boyanmış tokayı görebilirsiniz. Bu eskiden soluk pembe gibi bir renkti. Bukleler verildi. Bu açılan özel aparatının ayrı kalıbı yapıldı. Bütün bu kolların etrafı boyandı, elden geçti. Detayları da görebilirsiniz buradan. Sırada kapı döşemeleri var. Ardından içerinin bazı eksik parçaları takılacak. Marşpiyerler vesaire.
kaplamalar. Daha sonra son birkaç işlemi için asgara gidecek son eksik parçalar ve bir aksilik çıkmazsa çok yakın sürede aracı bitireceğiz. Evet, yeniden döşemecimizdeyiz. En çok buraya geliyoruz son bir aydır çünkü en itina isteyen iş bu. Bugün neler yapıldı onları da göstereyim size. Evet, dünkü gördüklerinizden sonra artık aracın içini yapılacak işlemlere hazırlamaya geçildi. Arkasındaki bagaj halıları temizleniyor. Bu aletlerin konduğu plastiğin içi temizlendi. Hatta alet takımımızı da buraya aldık. Bunları da daha sonra tek tek griye boyayacağız. Onlarda da biraz oksitlenme pas vardı. Artık detayındayız. Bir yandan da içi epey bir toparlandı. Son gördüğünüzde savaş alanı gibiydi. Halısı temizleniyor sabahtan beri. Ustamız elleriyle fırçayla tek tek tane tane uğraşıyor. Çok güzel oluyor. Arkası da kendine geldi. Artık montaj evresine geçiyoruz. Bir tek kapıların derileri kaldı. Daha sonra yerlerine konması, oturtulması olacak inşallah. Yüzlük kuyruğuna geldik. Yeni bir gün, yine döşemecideyiz. İnanmayacaksınız, bunu hep söyledim ama artık bugün son gün. Bitiyor inşallah. Döşemelerimizin çoğu monte edildi. Artık ufak detaylar kaldı. Daha temizlikleri yapılmadı ama size bir genelini göstereyim. Gördüğünüz gibi kapılar dikişlerine kadar muntazam her şeyiyle. Hepinizin merak ettiği koltuklar arabaya kondu. Işık çok güzel değil maalesef. Çok detayları gözükemiyor ama gerçekten kusursuz oldu. Size arka koltukları da göstereyim. Şöyle sunroof'u açtım bir miktar daha doğal ışık alalım diye. Artık yeşilin tonunun doğruluğunu daha bir güzel anlaşılıyor böyle. Çok güzel. Çok uğraştık ama gerçekten güzel oldu. Ne kaldı? Vitesin körüğü, direksiyonumuz ve el freninin körüğü. Bunlar da orijinal yeni gelen vites topuzumuzun aynı derisinden uydurulacak. Birebir olacak. Ondan sonra inşallah akşam askara teslim ediyoruz arabayı. Son olarak jantları ve lipleri, kanatları da takıldıktan sonra inşallah garajımıza çekeceğiz. Bir aydan uzun süren restorasyonumuz artık nihayete ulaşacak. Tabi hala minik orada burada birkaç eksiği kalabilir ama genel işlerimizi bitirmiş olacağız inşallah. Evet, 2 haftalık uzun döşeme macerasından sonra Bridget askara geri dönüyor son parçalarının takılması için. Ve döşemelerimizin son hali. Selam arkadaşlar, sonunda beklenen gün geldi. Bugün Bridget bitiyor inşallah. En son görüntümüzde hatırlarsanız döşemelerini göstermiştim size. Artık asgarda son eksik parçaları, işte o GT kanadı takıldı. Şu an poryalar boyanıyor, kaliperler boyanıyor. Onlar biraz eskimişti. En son jantlarını takıp ön lipini takacağız. Bir iki içinde minik eksik parçası var. Onlar da takılacak. Sonra inşallah bitti diye teslim alacağım. Tabii ki kusursuz olmadı. Hala incik bir yerlerinde bir şeyleri var ama beklediğimiz parçalar var vesaire var. Şu ana kadar olduğu kadarı beni çok tatmin etti. Yine dünyası değişti benim gözümde. Bugün de yapılan birkaç şeyi size şimdi paylaşayım.
Bu poryalarımız bayağı kötü bir durumdaydı. Bunlara böyle bir gri bir fıs attık. Hani komple revize etmedik ama en azından o kirli paslı görüntüsü gitti. Aynı şekilde önlere de aynısı yapıldı. Şimdi kaliperleri çıkarmışken bir güzel bir temizlik boyası atacağız onlara da. Onlar da kendine geldi. Hatta burada hazırlığı başladı bile. Evet, bir kısmını boyadık. Kaliperlerin kasaları kaldı. Onları da biraz sonra boyayacağız. Son işler. Bu arada en son görmemiştiniz belki. İskender'de uçlar değişirken bu kazanı da siyah boyamıştık. Ben o arkadan o parlak krom görüntüsünü pek sevmiyorum. Bakın bu da boyanacak kaliperlerimiz burada böyle duruyor. Buranın üzerindeyken boyayacağız. Ustamız demin temizledi. Birazdan da güzel kendine. Bunu gri mi yapacağız, siyah mı? Orijinal gri midir, siyah mıdır? Siyah. Siyah. Tamam. Siyah boyanıyor. Sonra jantlar, sonra ön lip derken bir aksilik olmazsa bugün inşallah bitiriyoruz arabanın işlerini. Tabii ki bu işlerde bazen iki ileri bir geri oluyor. Mesela bu keçeyi değiştirmiştik ama nedense tekrar bir akıntı var. Tapadan mı sence? Burada tapa var. Olabilir. Buralar küçük. Ha. Mesela buna ufak bir tekrardan bakmamız gerekecek son aracı teslim almadan. En son kontrollerde bu tarz şeyleri yakalamak için. Var. Değiştirdiğimiz keçeden de bir şey geliyor sanki. Ya bayağı var bayağı. Baksana buradan şıpır şıpır geliyor. Bu kontrollerin amacı bu işte. Bunları yakalamak. Pek çoğunuzun sabırsızlıkla beklediği jantların montajına geçiyoruz. Artık bunlar son düzlükteyiz. Vizyonları da yeniledik. Yani her şey tertemiz olsun dedik. Kaliper boyandı, bakın simsiyah poryalar. Bir yandan öbür jantımız takılıyor, onu da size göstereyim. Ön jantlarımız kaldı. Bir de ön lip. 2 tane eksik alt kaplamamız vardı. Şans eseri onlar da bugün gelecekmiş. Arabanın son gününe ucu ucuna yetiştiler. Onlar da gelince hiçbir eksik parçamız kalmayacak inşallah. Bir aksilik olmazsa. Öndeki eksik parçalar şu M3'lere özel kanal ve şu alüminyum kaplama geldi. Burada da GT'nin bu kanatlarının aparatını tutan yerlerin yeri hazırdı. Biz sadece kesip açtık. Bu ara boruların onu tam tutabilmesi için. Şu noktaydı değil mi? İyi mi? Düz mü? Evet. Ha? Evet. Yapıştırıyorum. İyi mi? Evet, alttan geliyor çok oradan. Gayet güzel. Yani düzlüğü iyi. Evet. Kumpas. Şu an kumpasa göre dar. 2 santim olması lazım. Benim şu doğrusu şu. Evet, evet şu anda tamam. Düzlüğü iyi. Şu anda iyi sanki, evet. Düzlüğü. İyi de iyi. Abi böyle. Biz şu an çok yakınız arabaya. Okey, tamam abi. Tamam, şimdi tamam. Evet. Tam sembolik oldu böyle. Son yaptığımız işlem arabanın logosu oldu. Evet, doğru yerinde, doğru ölçülerinde.
Evet arkadaşlar, inanması güç ama tam 45 günlük bir uğraşın sonunda maddi manevi yorgunluktan sonra Bridget, namı diğer E36 M3 GT'miz sonunda bitti. Yorulduk ettik ama imkanlar el verdiğince iyi bir şey yapmaya çalıştık. Bu restorasyonu da sizle paylaştık. Kusursuz oldu mu? Hayır. Hala ufak tefek orası da burasında eksikleri var. Bazı şeyleri de sürdükçe araba kusacak, sürdükçe araba ortaya çıkaracak. O zaman belki ikinci kez bir gelip minik ayarlarını yapmamız gerekecek. Ama şu ana kadarki haliyle güzel. Şimdi bir artık tadını çıkarması kaldı, dışarı çıkıp sürmesi kaldı. Bu bölümün sonunda size arabanın genel görüntülerini vermiyorum. Çünkü araba hala çok temiz değil. Sadece bu ikinci bölümü yetiştirmek için toparlıyorum. En son arabanın güzellik görüntülerini, güzel açılarının, içinin dışının detaylı profesyonel çekimlerini üçüncü bir final bölümü olarak yayınlayacağız. Şu ana kadar şöyle kabaca bir genelini gösterebilirim. Umarım siz de bu yorucu süreci bizimle şahitlik ettiğiniz için keyif almışsınızdır. Biz kesinlikle çok keyif aldık. Bridget'ta daha çok anılarımız olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Final bölümünü kaçırmayın. Çok güzel olacak.